Samet'le buluştuk. Şimdi video çekiyor. YouTube'un içinde YouTube videosunu şey yapacağım. Samet! Geri gel! Duymuyor beni. Suyu da ebesin amına kadar gitti. Şikayet ediyor. Videonun altına onun videosunu koyacağım. Güzel yani burası. Daniel seçti. En güzel bir hot drinkmiş. Samet öyle söylüyor. Daha oraya gitmedik. Ama suyun böyle kıyı olması onu acayip rahatsız etti. Daniel de ağaca oturmuş. Telefonda konuşuyor. Kocam merhaba. Dinlemiyor beni. Böyle değişik horozlar da var. Sadece hostelden 5 dakika yürüdük, buraya geldik. Hosteli hiç sevmedim. O yüzden Kopan'dan övmeyeceğim size. Böyle daha egzantrik ve değişik şeyler bekliyordum ama hiçbir şey beklediğim gibi olmadı. Bu hayatta zaten beklediğiniz hiçbir şey beklediğiniz gibi olmaz. Denize gemileri batmış ya. Şunun duruşuna bak, gülmekten bayılacağım. Neyse, şunu göstermek istiyorum size. Tam iki adanın ortasından batıyor. Gerçekten çok muazzam bir gün batımı. Şunu söylemek istiyorum. Ben işten çıkarken istediğim gerçekten tek şey neredeyse her gün bu güzel gün batımlarını yakalayabilmek ve izleyebilmekti. Size de o yüzden bu muhteşem gün batımını gösteriyorum. Bir de bu Karadeniz'de gemileri batmış. Samet'i. Ay Allah bunu Allah bunu başka bir şeylerle sınıyor. Samet bizi Adrin'e getirdi. Bir şey diyeceğim, çok güzelmiş lan. Ortam aydınlıkken bir suya gir, bir suyu gör. Of. Bir şey diyeceğim, bayıldım. İşte kanka aradığım Tayland Asya'nın denizi. en Tayland'ın değil bak. Maldivlere falan elbette gitmedim ama benim gittiğim ülkeler arasında Türkiye dışında, Türkiye'nin denizi buralara 5 basar da Türkiye dışında girilebilecek tek deniz burası. Tek Güzel deniz. görünüyor. Bak ne Phi adası, ne X, ne C, ne Nha Trang, ne Da Nang, ne Sri Lanka, burası abi. Nha Trang güzel değildi bence zaten. Yüzmedim bile kanka. Hani gidip. Kanka deniz burası. Çok güzelmiş. Full Moon Party burada yapılıyormuş. Zaten girişte direkt kocaman görüyorsunuz. Welcome Full Moon diye. 2 Nisan'da yapılacak. Ama her şey çok pahalı ve biz aptal olduğumuz için ahvel olduğumuz için Full Moon Party'nin 2 Nisan'da olduğunu gelince öğrendik. Her şey de çok pahalı olduğu için biz gitmeyeceğiz Full Moon Party'ye. Sanırım Samet de gitmeyecek. Üçüne kadar rezervasyonum dedin. Sonra bugün ikisinde sabah çıkacağız feribotla dedin. Ben üçünde gideceğim. İkisine değil. Tamam, bugün sabah ikisine dedim. Samet gidecekmiş, onun videolarını izlersiniz. Buraya mı soteliyoruz eşyaları? Bence de. Ay, Aldım zaten gelince çıkar, boş ver. içim açıldı ve kendime geldim. Şarj etmeyi unutmuşum. Yüzdük ve çok güzeldi gerçekten. Ben böyle dalgalı ve derin deniz çok seviyorum. Sağ olsun Samet de bunu bildiği için beni buraya getirdi. Hadring. İnşallah böyledir adı. Hadrin. Hadrin. Keyifliydi. Bugün moralim o kadar bozuktu ki. Canım arkadaşım sağ olsun keyfimi yerine getirdi. 2 gün sonra da gidiyoruz bu adadan. Bu deniz güzel. Bak gerçekten ada insanı değilim, deniz insanı hiç değilim ama buna güzel dedim. Hani bana bile güzel dedirtti. O kadar keyifliydi. Şu çıktığımız yokuşa bak hele. Çok güzel. İnişi güzel de kanki. Abi kalmış işte. Tamam, sakinim. Birinin şapkası düşmüş yine. Aman akım kendi şapkama baktım bir an bilemiyorum. Yine bu iyi olandı. Deniz manzarası da güzel. Bir tane böyle Aldıysak saatini, aynen iş manzarası çok güzel. İşte belli oldu. kendimize JBL aldık. Böyle keko gibi geziyoruz. Söylerim 10 tane. Motoru park etmeye çalışıyor. Bulamadı park yeri. Güleceğim.
Hadi kanka hadi yaparsın kral. Tamam hadi gel. Bir türlü park edemedik, kıyamam ya. Bak geri geliyor. Abi kullanmak ayrı dert, park etmek ayrı dert. Şu motor mezarlığı gibi, şuna bak ya. Akşam gece pazarı yemek yemeye geldik. Çok açım. Yüzdük, eğlendik, tamam. Şimdi karnımızı doyurma vakti. Gündüzle hiç alakası yok bu arada. Aşırı sevdim burayı. Şu an çok açım. O yüzden konuşamıyorum. Buradan seç, beğen, al. İngilizce konuşamıyor ama kafası güzel olunca akmaya başladı İngilizcesi. Burada uçuyor. Oğlum ben sana ne diyorum? Bana I was telling he can speak English, but when he hide, he just start to fluently. It's like İrfan. şimdi Özge'nin bir planı var. Endonezya seyahati. Ben normalde Endonezya'ya gidiyorum. Başladı yine bir şeyler anlatmaya. Ama Kamboçya'ya dönmek planı biraz da Ece ile alakalı. Gaza gelmiyor. Biz böyle elit sahilleri gezdik. Gece oturduk hostelde. Hayatımızın nasıl berbat olduğu hakkında konuşuyoruz. Ben bu arada da bir yılan hikayesi çektim. Bir yılan hikayesi daha çekmeye gücüm kalmadığı için Full Moon Dolunay Partisi görmekten vazgeçtim. Hem çok pahalı hem de çok kalitesiz insanlar var yani. Ve bunu hiç kimse reddetmiyor. Yine de geldik gördük. Hani bir de biz gelip görelim, biz şikayet edelim diye. Yalan yok yani. Ve ben arkadaşlarımla buluşmak için gelmiştim. Bugün artık feribota biniyoruz. Sürathane'ye gidiyoruz. Ve yemin ederim ne yapacağımıza genel olarak, yani siz bu videoyu izlerken bunun bir sonraki bölümünün nerede olacağına dair fikrim yok. Yani bir gece Sürathane'de kalacağız ama Tayland'da kalmaya devam edeceğiz. Malezya'ya mı döneceğiz? Başka bir ülkeye mi geçeceğiz? Şehre mi geçeceğiz? Hiçbir şeyle ilgili fikrim yok. Düşünmek istemiyorum. Çünkü burada başıma gelenler gerçekten beni buramdan bezdirdi. Hani arkadaşlarımı çok seviyorum ve arkadaşlarımdan bağımsız. Buradaki bütün bu keşler beni canımdan bezdirdiler, sağ olsunlar. Size bunu yolda giderken falan anlatacağım. Çünkü tekrar aynı şeyleri travmatize etmenin bir anlamı yok. Sadece şunu göstereyim. Phangan Area Koh Phanang'ın en ünlü hosteli. $2 kalıyoruz geceliği. Burası bizim odamız. 6 kişilikte. Burada aşırı rezil bir spor salonu var. Küçücük bir basket sahası var. Bir tane böyle top oynayabileceğin yer var. Sözde işte bilardosu var, pool'u var, bilmem ne. Hiç kimse hiçbir şey yapmıyor. Sadece beer pong ödüyor. Beer pong oynamalarının da tek sebebi normal alkol aldığın zaman paranla daha pahalı, beer pong'a kayıt yaptırdığın zaman daha ucuz. Bunlar da kendilerince böyle bir sistem bulmuşlar. Sürekli beer pong oynuyorlar. Zaten alkol dağıtmaya yer arıyorlar burada. Tamamen parti hosteli ve bütün gün şu gördüğünüz havuz kenarı ve kara yer var ya, orası aslında ortak alan. Orada oturup uyuşturucularını kullanıp burada böyle takılıyorlar. Ya diğer gezgin arkadaşlarım bana böyle yaptıkları zaman diyordum ki ne alaka? Öyleymiş. Yani daha yolun başındasın, değişirsin diyorlar. Geldim gördüm arkadaşlar. İsterse Allah insin, desin ki ben bu adayı keşler için yarattım. Tamam Allah'ım, bir de ben bakayım, görmek istiyorum. Belki ben seveceğim. Ben bu yola zaten gelip bakıp görmek için çıktım. Herkes aynı şeyi söylese bile ben oraya gidip görmek istiyorum. Herkesin söylediği şeyleri düşüncem uymayabilir, uyabilir ve ben bunu görmeden bilemem, deneyimleyemem. O yüzden geldim zaten. Hani tamam, herkes Keş Adası diyor. Ben de Keş Adası diyorum ama benim güzel anılarım var. Koh Phanang'ı sevdim mi? Bir daha geri döner miyim? Sanmıyorum. Özel olarak buraya geri döneceğimi. Arkadaşlarımla çok eğlendim. Bu 3 gün bana çok iyi geldi. Bu güzeldi mesela. Ama ada, mesela Koh Phanang nasıl bir yer? Kimsenin hayatında hiçbir şey eksilmez buraya gelerek. Ama arkadaşlarına geliyorsan da güzel bir ada. Yani burada alkol alıyorsun, yiyorsun, içiyorsun. Eğlence değil ama kimse seni yargılamıyor. Bak bunu bir şey diyemem. Gerçekten sıfır şakası 3 gündür şu masada oturuyoruz.
Bak zaten sandalyelerimiz bile var. Gelen giden herkes muhabbetimiz çok iyi olduğu için okey döndürüyoruz. Sanki sadece burada oturuyor. Ve bildiğin köşede böyle bir yer hani. 3 gündür biz burada oturuyoruz, yiyoruz, içiyoruz. Sonra şurada bayılıyoruz. Bak gerçekten Kopan'dan yaptığımız tek şey. Bir gün sadece Samet dedik ki gel Hadrin'i gör, güzel deniz. Hadrin'e gittik. Hadrin çok güzel, yolu kötü. Yani motosikletle gitmenizi tavsiye etmiyorum. Onun dışında başka hiçbir şey yok. Burada yaptığım şu yuvarlak masa şövalyeliği haricinde hiçbir şey yapmadım. Ama sorun bana, çok eğlendim bu 3 gün. Benim için çok keyifliydi. Feribotumuzu bekliyoruz. Samet'le Ece bizi bıraktı. Şeyma çalışıyordu. Zaten 2'de 1 saatimiz var. Feribota bineceksiniz. Yarım saat önce orada olmanız gerekiyor. Beklerken böyle bir şey aldım. Lychee smoothie. Buraya ilk geldiğim zaman 4 ay önce gerçekten şunu tadından nefret etmiştim ve çok anlamsız geliyordu. Ama şu an 4 ayın sonunda hani bir şey içeceğim zaman o kadar saçma şeyler seçiyorum ki ve gerçekten daha önce beğendiğim şeyleri beğenmemeye başladım. Bunu iyi anlamda ya da kötü anlamda söylemiyorum. Sadece tam tamına 4 ay gerçekten bittiği için şunu fark ettim. Değişiyorum ve normalde mesela hani yolun başındaki hissettiklerimle yolun sonuna doğru gelirken hissettiklerim birbirinden çok alakasız ve şu an mesela değiştiğim şeyleri daha keskin bir şekilde görüyorum. Burada da kocam. Love. No, no comments. No comments. No comments. What are you doing? The comments. Why you are not speaking with the audience? Üç gün boyunca hostelden çıkmadan her gün içti. Ayıldı, içmeye devam etti. Arada da yemek yedi. Onun için o da böyle geçti. Benim için, ben arkadaşlarımla buluşmak için gelmiştim. Benim için böyle geçti. Hadring'i gördüm. Onun dışında sadece dertleştik, konuştuk, yedik, içtik hani. Yani bu adanın ya gelmeyi düşünen şöyle gelebilirsiniz. Mesela bir şey gezip görmek değil de ya kardeşim ben içeceğim, arkadaşlarıma takılacağım, kimse de beni yargılamasın. Kimse işte neyim var diye bile sormasın. Arkadaşlar gelin bu adaya, yolda bayılın. Biri sizi kaldırmaya bile çalışmaz. Can I ask you power bank? Yes, you told me blah 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 everything. Can you say one more time? I told you I'm recording and Who told me to charge my phone, to charge everything? Can you give me your power bank, please? only one. If you admit it when I take care of you, you need to make it. Because in the end you always come in what I told you. You're my wife, so it's like it is what it is. It's just you're right. Gördüğünüz üzere ben demiştim kocam, I told you. Anlatacağım size daha feribotla bol bol vaktimiz var. Omlet yemeye karar verdim. Onion ใส่ไหม Onion, yes. Soruyor abla koyduğu şeyleri. Havuç. Yes. Havuç koydu şimdi. มะพร้าว Mushroom, yes. Böyle ayarlı. Bu bayağı lezzetli bir mantar bu arada. Şunu göstermek istiyordum size. Did you color it? Yeah. Boyamış. Ama tatlı duruyor. Gerçekten mavi renkli yumurta görmüştüm ama abla boyamış. Tatlı duruyor. Gerçek sandım. Bu mavisini ve pembesini görmüştüm daha önce köyde. 50 bah. Ama yani Surathane'deki gece pazarını daha çok özledim. Orada küçük küçük her şeyi alıyorduk. Burası da gece her yer açılıyor. Böyle bir kocaman alan ama aslında burada hep yemekçiler oluyor. Tabii Surathane'ye göre daha pahalı fiyatları. Mesela Surathane'de işte 25 baht, 30 bahta böyle çok lezzetli çubuklar falan yemekler almıştık ama burada mesela hani porsiyon küçük eğer aynı fiyatlar işte ya da yani 10 bahta burada alabileceğiniz bir şey yok.
Hani her şey minimum 50 bahttan başlıyor. Dayıya bak, kafası güzel. Güvercini izliyor öyle dikeldi. Ne yapıyorsun? Buranın olayı bu. Herkesin kafası güzel. Bak yürüyüşleri bile bir garip mesela. Ot içiyorlar. Hala izliyor bak mesela güvercini. Bu da deli. Otu içiyorlar. Sonra akşamdan kalma öğlen 3'te 4'te uyanıyorlar. Yemeklerini yiyorlar. Otu içiyorlar. Sabaha kadar partiliyorlar. Millet de bunu çözdüğü için full moon parti yapmaya karar vermiş. En azından biz de para kazanalım diye büyük ihtimalle. Bunlar zaten alkol falan da içmiyor. Kimsenin o yüzden umurunda değil. Kavanozla falan geziyor Avrupalı çocuklar. Bildiğin böyle kavanozla geziyorlar. O hiç çok acayip. Tayland çok acayip bir ülke ya. Yani kimliğime, kişiliğime, karakterime hiç hitap etmiyor. O yüzden benim yıldızım Tayland'la barıştı ama hissel olarak ben sevmedim Tayland'ı.